Bundan birkaç ay önce büyük beklentilerle konuşmaya başladığımız Facebook'un Libra coin'i hani CoinMarketCap'e de eklendi ama acaba dostlar başlamadan bitiyor mu, bitecek mi? Bunu duyan Ripple'ın CEO'su sevinecek mi? Bugün dostlar, dolaylı olarak Bitcoin'i, Ethereum'u, daha doğrusu tüm kripto para piyasasını dünyada hani böyle çok büyük kitlelere ulaştırabilecek olan ve bu şekilde de belki aynı tüm kripto para piyasasını çok fazla yükseltebilecek olan Facebook'un Libra coin'i, Libra projesi acaba bitiyor mu? Acaba bitecek mi? Neler olacak? Facebook Libra'yı iptal etmek zorunda kalırsa şayet dostlar bunun yerine ne yapabilir? Tam bu noktada sizinle 4 tane fikir paylaşacağım ve hani bundan tüm kripto para piyasası nasıl etkilenebilir? Bitcoin ve altcoin'lerde düşüş mü veya yükseliş mi gelebilir? Yani hani dostlar böyle Libra üzerinden genel olarak tüm kripto para piyasasını şöyle bir ele alacağız. Yeni haberler de var çünkü o tarafta. Bir de biliyorsunuz Ledger çekilişimiz çok az kaldı. Ledger çekilişimiz birkaç gün içinde bitecek ve kazananı artık seçip göndereceğiz umarım hediyesini. Kanalıma abone olup zile dokunmayı sakın unutmayın. Videolarımı beğenin, fikirlerinizi yorumlarınızda bu videonun altına yazmayı lütfen unutmayın. Bitcoin'den dolayı adını böyle çok fazla duyduğumuz şu SEC var ya, Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu. İşte dostlar onun 10Q adında bir formu var ve şirketler her 3 ayda bir bu formu dolduruyorlar ve SEC'e aynı şekilde teslim ediyorlar. Ve içeriğinde de şirketin finansal durumu, riskleri, işte hisse senedi varsa hangi borsada işlem görüyor falan. Neyse dostlar, işte Facebook'un doldurup paylaştığı, çok yeni şekilde doldurup paylaştığı bu formu ben sizin için inceledim. Ve içerisinde işe yarar bir şeyler var mı? Libra'ya, kripto paralara, blockchain yönelik bir fikirler var mı Facebook tarafından bizzat gelen? Bunları inceledim ve aslında içerisinde de Libra'ya yönelik bir şeyler olduğunu gördüm. Yani 1-1,5 paragrafı Libra'ya ayırmışlar. Yazana göre Facebook genel olarak bütün dünyadaki yatırımcıları uyarıyor. Zaten bu uyarı haberi portallara da düştü. Uyarıyor ve diyor ki Facebook 2020'de Libra'yı biz piyasaya süremeyebiliriz. Çünkü birçok yasa yapıcıdan, hükümetin yasa düzenleyicilerinden, Fed Başkanı Jerome Powell'dan mesela olumsuz eleştiri alıyoruz sürekli diyor. İnceleme talepleri, sorgulama talepleri alıyoruz sürekli ve bu yoğun baskılar, yükselen sesler, işte soruşturmalar falan bizim Libra'yı 2020'de hayata geçirmemizi geciktirebilir veya bakın buraya çok dikkat, tamamen engelleyebilir. Libra tamamen bitebilir dedi ve bu tepkiler bu arada zaten sadece Amerika içinden de değil. Hani ben burada bunu söyleyeyim. Bu tepkileri konuşuyoruz ama bunlar sadece Amerika içinden gelmiyor bakın dostlar. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu'ndan, Fransa Maliye Bakanı'ndan da Facebook oldukça fazla tepki alıyor. Bence bu tepkileri konuşacak olursak dostlar bir noktada bu tepkiler haklılar, bir noktada da haksızlar. Haklılar çünkü Facebook'un biliyorsunuz geçmişi çok aşırı şaibeli. Şeffaf bir geçmişi yok. Facebook'un kripto para geçmişi yok. Blockchain geçmişi yok. Birçok büyük şirket gibi dostlar. Ve hani bunlar birazcık işe kuşkuyla bakılmasına neden oluyor. Acaba hani Facebook bu işe girer de kontrol edemeyeceğimiz dev böyle bir ülkeler üzeri bir yapıya dönebilir mi diye böyle bir hani sorgulamada var diye düşünüyorum bir yandan. Ve bu videonun devamını konuşacağız ama şu sonuçlar karşısında yani Facebook'un birçok ülkeden, birçok noktadan aldığı büyük tepkiler karşısında ne yapabileceğini konuşacağız ama belki de dostlar şunu söyleyeyim. Facebook bu noktada, iş bu noktaya gelmeden önce belki kripto para işine, blockchain işine bu kadar böyle büyük şekilde değil de kimseyi korkutmadan daha böyle minimal düzeyde, daha küçük ölçekte girmeliydi. Yasa yapıcıları, kanun koyucuları, belki işte devlet başkanlarını bu süreçte işe ısındırabilir ve bakın hani burada hiçbir tehdit yok dedirtebilirdi. Şunu söylemek istiyorum aslında bakın. Facebook dışındaki sosyal ağlar bu işe nasıl giriyor? Mastercard bu işe nasıl giriyor? Visa bu işe nasıl giriyor? MoneyGram bu işe nasıl giriyor da bu kadar büyük tepki almıyorlar? İşte Facebook'ta birazcık böyle girseydi belki ama bu da olmadığı için Facebook hani büyük bir hedefle bu işe girdiğinden dolayı acaba bütün dünyada finansal düzeni böyle bir daha böyle bir karanlık noktaya çeker mi diye de bir endişe var bence. Haklı oldukları taraf buradan geliyor ama bir yandan da haksızlar dostlar. Teknoloji geriye bugüne kadar gitmedi. Bundan sonra da teknoloji aynı şekilde geriye gitmeyecek abi. Dertleri biraz da ne biliyor musunuz? Bu hani yasa yapıcıların vesairenin falan 200 sene önce kurmaya başladıkları finansal sisteme bir zarar gelmemesi. Bakın mesela gelen tepkilerin çoğunu hep bu zincirin içindeki kurumlardan geliyor. Şimdi para dediğimiz şey öyle hassas, öyle psikolojik bir mevzu ki Amerika tabiri caizse hani baş aşağı olmak istemiyor. Kripto paralarda ne bileyim bir şey olur abi. Kendisinin kontrol edemediği, bilemediği, öngöremediği bir şey olur ve ben işte Çin'in, Rusya'nın arkasına düşersem illaki bu noktada bir tedirginlik yaşıyor. Düşersem diye bir tedirginlik yaşıyor. Hani bu tedirginlikte de bu arada haklılar. Çünkü tarihe baktığımız zaman her şey
şey zaten sürekli bir değişim içerisinde gidiyor. İşte bu değişimde görünen o ki oldukça sancılı olacak. Ama belki de dostlar Facebook Libra'yı bu kadar böyle bir şaşalı şekilde tanıtmasaydı, bu kadar böyle büyük hedefler koyarak tanıtmasaydı, belki de hani demin dedik ya ilk başta daha minimal şekilde, daha küçük ölçekli bir hani hedef koysaydı kendisine, böyle bir business, böyle bir iş tanımlasaydı, iş yükü koysaydı kendine, belki her şey daha farklı olurdu. Mesela hani Viber diye bir uygulama var. Kendi kripto parasını çıkartıyor. Zaten bu işte sosyal medya uygulamaları veya çeşitli şirketlerin kendi kripto parasını çıkardığına yönelik haberleri her gün, haftada bir, 2 haftada bir falan okuyoruz. Mesela bu Viber denilen mesajlaşma uygulaması neden kripto parasını çıkartıyor biliyor musunuz? Benim diyor hani mikro ölçekte küçük bir referans uygulamam var. Ben etliye sütlüye karışmam diyor. Benim kendi bir programım var. Bunun içinde kullanacağım diyor. Yani anlatabildim değil mi dostlar? Ama sen şimdi tutup bütün dünya bu parayı kullanacak. Bütün dünyanın ben para birimini değiştireceğim. Ben tabiri caizse dolarla rekabet edeceğim dersen, Facebook olarak merkez bankalarından özel bankalara, işte MoneyGram'dan Ripple'a, bütün şirketleri, bu 200 yılda kurulan finansal düzendeki her bir şirketten belki de hani tepki alırsın. Bu tepkiler doğru yanlış o başka bir şey. Dediğim gibi dostlar, Facebook'un nihai hedefi şu andaki gibi bir Libra olabilir. Yani bütün dünya bunu kullansın, belki dolardan sonra yeni para birimi bu olsun isteyebilir. Ama başta kripto parayı belki de daha minik bir özellik olarak tanıtması yerinde olabilirdi. Çünkü hem dikkatleri bu kadar fazla üzerinde toplamazdı, senatodan bilmem nereden sorgulama talepleri almazdı. Hem de bir yandan genel olarak tüm kripto para piyasası biraz daha böyle bir geçen süreçte olgunlaşırdı. Yani hafif hafif ortamı böyle alıştıra Facebook Libra hedefine sanki böyle biraz daha böyle diğer hani kripto paralarda ortaya çıkan 200-300 proje gibi birazcık böyle bir onların içerisinde kaybola hedefine yürürdü. İşte ben bu noktada şunu sorgulamaya başlıyorum. Acaba Facebook'un büyük yatırımcıları var ya, o yatırımcıların gazına mı geldiler diyorum. Büyük paralar kazanmak isteyen yatırımcıların gazına mı geldiler? Bir de mesela şunu söyleyeceğim abi. Bazen projen çok doğru olabilir. %100 süper olabilir, tamam mı? Bunu sadece kripto para, blockchain, Libra için falan söylemiyorum. Bu dünyanın her noktası için geçerli abi. Ama bazen sadece ortam hazır değildir senin o projeyi yapamaman için. O yüzden beklemen gerekebilir dostlar. Belki Libra'nın potansiyelini açığa çıkarabilmesi için kripto paraların birkaç defa daha böyle büyük boğa sezonuna girip büyük yükselişler yapması gerekir. Mesela digital payment olarak yanılmıyorsam bu kurgu, bu kripto para mevzusu 1960'lara kadar giden bir mevzu. Bir video vardı mesela, YouTube'da izlemiştim bayağı önce. 60'lı yıllarda kaydedilmişti ve dijital ödemelerden bahsediliyordu. Ama şimdi 60'larda, 70'lerde sen bu kripto para işini yapabilir misin abi? İstersen bugünkünden kat be kat güzel bir proje ortaya koy. Yapabilir misin? Yapamazsın. Neden? Çünkü ne internet var ne de akıllı telefon var. Bu şey gibi biraz abi. Ben işte süper bir ev yapacağım. Harikulade bir ev yapacağım abi. İşte 20 katlı bir şato yapacağım ama evi yapmak istediğin araziye ne elektrik gelebiliyor ne de su gelebiliyor. Hani buna benziyor biraz abi. Neyse, şimdi ben anlatmak istediğimi anlatabildim diye düşünüyorum. Şimdi ben tekrar Facebook SEC konusuna değinmek istiyorum. Başta söylediğim Facebook'un SEC için doldurduğu bu thank you form var ya, bizzat Facebook o formda diyor ki abi, bir kripto paranın piyasa tarafından kabul edilip edilmeyeceği şu an bayağı bir belirsiz diyor. Facebook diyor bunu bizzat. Bu nedenle de biz Facebook olarak her ne kadar Libra'yı tanıtmış olsak da, bunun için web sitesini falan açmış olsak da, Libra ile ilgili her türlü hizmetin mutlaka kullanılacağı garantisini asla veremeyiz diyor dostlar. Çünkü biz blockchain deneyimine de, kripto para deneyimine de sahip değiliz diyor dostlar. Bunu bakın bizzat Facebook söylüyor ve bu böyle zaten. Ama yine de Libra'yı, şunu da ekliyor, Libra'yı başarıya ulaştırmak için finansal düzenlemelerle birlikte çalışacağız. Bunlara tabi olacağız diyor. Onlarla çalışmak istemiyoruz. Biz şeffaf şekilde bu işte böyle bir çalışmak istiyoruz diyorlar. Ama bu süreçler şu an bizim için, Facebook için açık değil. Net bir düzenleme de yok diyorlar. Sadece yorumlar geliyor. Her kafadan bir ses çıkıyor diyorlar. Ve zaten böyle aslına bakarsanız ve şu an geldiğimiz durumda Facebook haklıdır, haksızdır. O başka bir şey ama şu son birkaç cümlesi var ya, sizinle paylaştım. İşte orada bence durumu gayet güzel özetliyor ve geldiğimiz noktada Facebook ne yapabilir dersiniz de, daha doğrusu ola ki Libra ertelendi, 2020'de çıkamadı veya tamamen kalıcı şekilde iptal edildi. Belki de dostlar
Bu 4 şeyden birini veya birkaçını yapabilir. Sizinle bunları paylaşacağım şimdi. Ne yapabilir biliyor musunuz? 4 tane fikir paylaşacağım. Birincisi, bunlar tamamen benim fikirlerim bu arada. Hani bir yerden okuduğum vesaire fikirler değil. Bunlar tamamen benim işte reklamcılıkta, dijital ekosistemde 10 senedir, 12 senedir kavrula pişe okuya falan edindiğim bilgiler. İşte markaları yönete hamleleri nasıl yapabilir? Bunları böyle tahmin etmeye çalışa edindiğim tecrübeler dostlar. İşte bu tecrübeler ışığında sizinle 4 tane fikir paylaşacağım. Birincisi, Libra Derneği var ya, biliyorsunuz önceki Facebook videolarında falan bahsetmiştim. Bu derneğin, daha doğrusu birliğin içerisinde hangi şirketler var bunlardan bahsetmiştim. Mesela Vodafone var bu Libra Association içinde, Libra Derneği içerisinde. Visa var, işte Mastercard var, PayPal var. Böyle aslında güzel şirketler var. Ve Amerika'nın önemli kripto para borsalarından olan ve finansın kalbinde gidip ofisini açan Coinbase şirketi var mesela. İşte bu Libra Derneği'ndeki şirketlerle birlikte blockchain kripto para evanjelisti olup bu teknolojinin yayılması, kitlelerce benimsenmesi için uğraşabilirler. Ekipler kurarlar, dünyanın birçok yerinde etkinlikler düzenlerler, işte giderler böyle bir startup konferansları düzenlerler falan. Hani bu çok uzak bir konu değil bu arada. Zaten Tron bile bunu son işte birkaç ay önce okuduğum kadarıyla yapıyordu bunu. Gidip işte başka ülkelerde Tron neden şöyle, Tron neden böyle diye konferanslar düzenliyordu dostlar. Birinci olarak bunu yapabilir Facebook. İkinci olarak da Libra'dakinden farklı olarak bambaşka bir misyon edinebilir mesela. Ve atıyorum der ki, ilk maddede söylediğim ya, onu aynen destekleyecek şekilde bir proje atar ortaya ve işte biz bir ICO yapıyoruz der. Yepyeni bir projemiz var ve bu projede, bu ICO'da şirketlerin blockchain'e kolayca geçebilmesi için çeşitli uygulamalar yapacağız der. Yani dediğim gibi ICO yapar veya Libra Birliği içerisinde olan işte Coinbase borsası var ya, onunla IO yapar mesela. Hani bu son zamanların yükselen trendi var ya, borsa üzerinde token satışı yapar ve tabii yepyeni bir misyon ortaya koymuş olur. Bunu Facebook kendi markasıyla yapar isterse veya istemezse, atıyorum bir tane daha bir startup koyar ortaya, bir startup kurar ve onun üzerinden de gayet işte powered by Facebook diyerek yapabilir abi. Üçüncü olarak da Facebook ne yapabilir biliyor musunuz? Şu tabloda, şu tepkilerin olduğu tabloda Facebook şunu yapabilir abi üçüncü olarak. Hisse senetlerini Slovenya'da kurulan bir kripto para borsası üzerinden tokenize eden Nasdaq borsası var dostlar. Bunu çok yeni bir haber değil bu. Bunu ben belki 5-6 ay önce sizlerle paylaşmıştım. İşte o borsanın, Nasdaq borsasının yaptığına çok benzer bir iş yapar ve der ki abi, hisselerimizin bir kısmını, Facebook stok hisselerinin bir kısmını tokenize ediyoruz der. Tamam, kripto parada, Libra'da istediğimizi yapamadık. Yasa yapıcılar, işte çeşitli kurumlar, kuruluşlar engel oldu ama bu işten biz vazgeçmedik. Bunu göstermek için tüm kripto para yatırımcılarımıza birebir hisselerimize destekli olarak tokenlarımızı sunuyoruz der. Gidip Coinbase borsasından bunu alabilirsiniz diyebilir mesela. İnanın bu şekilde bir hamle yaparsa Facebook var ya, hiç kimsenin sesi çıkmaz abi. Yani elbette tabii ki Facebook olduğu için, Facebook gibi büyük bir şirket olduğu için milletin ağzı torba değil ki büzesin abi. Her kafadan yine bir ses çıkar ama hani hamleyi engelleyecek, projeyi engelleyecek, şu an Libra'da olduğu gibi büyük bir tepki ortaya çıkmaz. Çünkü sen hisselerini tokenize ederek dolara rakip olmuyorsun. Sen bir kripto para çıkarıp hisse senedini onu destekliyorsun yani alt tarafı. Aslında bir STO yapıyorsun bir bakıma. Bir bakıma işte menkul kıymet token'ı ortaya çıkartıyorsun, üretiyorsun. İşte bunu yapabilir belki Facebook. Sonrasında da tabii dediğim gibi Amerika'daki yasa yapıcıları yavaş yavaş bu işe alıştırabilir. Biz işte bakın hani illegal bir tarafımız yok. Biz sizlerle birlikteyiz. Biz işte finansal kuruluşlara saygılıyız mesajını biraz daha böyle kalın şekilde verebilir. Bunun dışında Facebook şu ortamda dördüncü olarak da isterse hiç böyle etliye sütlüye dokunmayacak şekilde sadece Calibra dediği kripto para cüzdanını hayata geçirir ve insanlara kendi kripto paralarını saklayabileceği basit ve kullanışlı bir cüzdan sunabilir. Tabii bu kuşkusuz başta duyurduğuna göre çok daha mikro ölçekte, çok daha küçük ölçekte bir iş olur ama hani zaten şunu da soralım. Böyle bir cüzdan sunması ne kadar gerekli olur? Hani o da tartışılır ama en azından dostlar şu mesajı böylelikle Facebook vermiş olur. Hem hisse senedi yatırımcısına hem de kripto para ilgililerine ve daha da önemlisi olarak SEC dediğimiz Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu'nda şunu demiş olabilir abi. Bakın biz Facebook olarak her ne kadar Libra'da reddediysek de biz bu işten hala vazgeçmedik. Kripto paralardan biz vazgeçmedik. Ortam daha da bir olgunlaşsın. Ondan sonra biz yeni haliyle, sizin de kabul edebileceğiniz haliyle biz sizle tekrar görüşmek istiyoruz mesajı verebilir abi. Bunu hem SEC'e verebilir hem de devlet başkanlarına verebilir. Başka kurumlara verebilir.
verebilir, FED'e verebilir işte mesela. Ha şu da var tabii ki, ben burada sizinle 4 tane fikir paylaşıyorum ama Trump eğer bu işe tamamen karşı durursa yine bu projelerde çok yürümeyebilir. Ama ben çok zannetmiyorum dostlar o noktada. Bu 4 fikrin hiçbiri çünkü dolara rakip değil. Trump'ın derdi çünkü bu. Libra'nın dolara rakip olması ve mevcut finansal sistemi direkt böyle bir tehdit etmesiydi dostlar. Trump'ın derdi aslında bununla ilgiliydi, biliyorsunuz. Sen banka olacaksan bizim yasal düzenlemelerimize tabi olup gidip bankanı kuracaksın Facebook dedi. Bunun dışında dostlar Libra'nın şu durum üzerinden Bitcoin'i, altcoin'leri de şöyle bir değerlendirecek olursak, hani konuşuyoruz bu kadar Libra'yı, biraz da artık Bitcoin'i ve altcoin'leri konuşalım. Buradaki yansımalar üzerinden nasıl olabilir? Bunu konuşacak olursak dostlar şunu söyleyeyim, zaten Libra biliyorsunuz Bitcoin'e rakip olarak gelmedi. Yani gelmiyor. Tam aksine Bitcoin'i, altcoin'leri dünyanın birçok başka coğrafyasına da tanıtacağı için, ister istemez tanıtacağı için aslında kripto para piyasası için Libra'nın çıkması çok çok iyi olacaktı. Belki de olacak. Yani daha net bir şey yok ortada. Belki bir ihtimal Ethereum, belki bir ihtimal Stellar, Cardano, VeChain, Neo gibi üzerinden yeni tokenların üretilebildiği platformlara zarar verebilirdi dostlar, veya verebilir. Yani biz burada dili geçmiş zaman konuşuyoruz ama daha kesin bitti diyemeyiz. Şu an tabii ki durum çok belirsiz ama buna rağmen bir internette bir yön kötü niyetli insan da Libra coin'ini satıyor internette maalesef. Aman ha dostlar, bunlara kesinlikle kanmayın. Libra şu an ortada bile yok. Yani projenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değilken sizin gidip internetten herhangi bir yerden Libra satın almanızın mümkünatı yok. Mümkünatı yok abi. Projenin akıbeti bile belli değil. Zaten stabil coin abi. Alıp ne yapacaksın? Hani bunu da sormak istiyorum. Biz burada etkilerini konuşuyoruz. Çünkü kuşkusuz kripto para piyasasını Libra son derece etkileyebilecek bir olay. Eğer devam ederse veya devam etmezse. Eğer dostlar Libra devam ederse, Senato'nun sorgulamalarından paçayı yırtabilirse, 2020 veya hani biraz uzadı diyelim 2021'de Libra piyasaya sürülebilirse, belki de dostlar piyasa bundan çok olumlu şekilde etkilenecek ve Bitcoin'in büyük yükseliş için ihtiyaç duyduğu o hani hikaye diyoruz ya, onu sağlayacak. Ama tam tersi olur da hani Libra biterse, başlamadan biterse, ben kripto para piyasasını çok olumsuz olarak çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Belki bir miktar Bitcoin'e düşüş görebiliriz. Zaten Libra geliyor diye piyasalar pek de fiyatlanmadı. Aralarda tamam birazcık böyle bir hareketlendi Libra'nın duyurulduğu zamanlar ama çok da böyle Libra geliyormuş falan filan diye de piyasa fiyatlanmadı. Yani dostlar neymiş? Libra tarihe gömülürse veya ertelenirse bunun etkisini bence pek hissetmeyiz. Ama Libra'nın ileride kripto para piyasasını geniş kitlelere tanıtma ve dünyada çok daha fazla insanı kripto paraya çekme, kripto paralara yakınlaştırma gibi mükemmel bir hizmetinden de mahrum kalmış olacağız muhtemelen. Bunu fark etmeyeceğiz bile. Yani aslında ne olacak? Libra iptal olursa, hani şu an yatırım tavsiyesi vermiyorum ama uzun vadede belki de kardan zarar edeceğiz yani. Dostlar bu bölümde sizinle Facebook'un Libra projesinde neler oluyor, neler bitiyor? Facebook'un Libra'sı iptal edilirse ne olur? Geleceği nasıl etkileyebilir? Bitcoin'de, altcoin'lerde neler olabilir? Facebook'un SEC'le görüşmelerinde neler oluyor? Bizzat Facebook'un düşünceleri bu noktada ne yönde? Bunları paylaşmak istedim, bunları konuşmak istedim. Ledger çekilişine katılmayı, fikirlerinizi, yorumlarınızı yazmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın dostlar. Kanalıma abone olup zile dokunmayı da tabii ki es geçmeyin. Şimdilik görüşmek üzere.